Herkese selam. Bugün inanılmaz bir kısa filmi Oda 8'i masaya yatırıyoruz. Bu ödüllü filmin arkasındaki anlatı dehası ne? Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar unutulmaz olabiliyor? Gelin bu işin sırrını hep birlikte çözelim. Evet, asıl soru tam olarak bu. BAFTA ödüllü Oda 8, resmen çözülmeyi bekleyen büyüleyici bir bulmaca. Düşünsenize, sadece 7 dakika. 7 dakikada nasıl olur da insanın aklından çıkmayan bütün bir evren kurulabilir? Şimdi gözünüzde bir canlandırın. Kasvetli, soğuk bir Rus hapishanesi. Yeni gelen bir mahkum hücresine atılıyor. Ve içeride onu bekleyenler. Gizemli bir hücre arkadaşı ve her şeyin merkezinde duran o küçücük kırmızı kibrit kutusu. İşte gerilim tam da o an başlıyor. O zaman ilk olarak filmin kendisine bir bakalım. Bakalım bu kutunun içinde ne varmış? Peki, filmin kimliğine şöyle bir bakalım. Süresi topu 7 dakika ama kazandığı ödüle bakın, BAFTA. Bu bile tek başına yarattığı etkiyi ne kadar özel kılıyor değil mi? Gerilim, fantasti ve bilim kurgu hepsini o 7 dakikaya sığdırmayı başarıyor. Peki bu sihir nasıl oluyor? Nasıl başarıyorlar bunu? İşte şimdi filmin o gizli formülünü, perdenin arkasındaki anahtarı konuşmaya başlıyoruz. Ve bu formülün sahibi film teorisyeni Richard Raskin. Kendisi Short Film Studies dergisinin kurucu editörü. Yani kısa filmlerin DNA'sini çözen adam diyebiliriz. Raskin'in bütün olayı anlatısal ekonomi üzerine kurulu. Yani boşa harcanan tek bir saniyeye, tek bir detaya bile sıfır tolerans. Her şeyin bir amacı olmak zorunda, her bir unsur maksimum etki için tasarlanmalı. İşte Raskin'in o ünlü 5 parametresi. Bunları filmin şifrelerini çözecek 5 anahtar gibi düşünün. Nedensellik, tutarlılık, görüntü bölü ses, karakter bölü nesne ve sadelik bölü derinlik. Şimdi bu alet çantasını alıp Oda 8'in motorunu sökeceğiz ve nasıl çalıştığına bakacağız. Hadi analize başlayalım. İlk olarak film nasıl oluyor da hiç geçmiş hikayesi anlatmadan saniyeler içinde bu kadar yoğun bir çatışma yaratabiliyor? İşe Raskin'in 4. ve bence en dahice parametresiyle başlayalım. Karakter ve nesne. Bu ilke şunu söyler. Eğer zamanın yoksa uzun uzun karakter geliştirmekle uğraşma. Kilit bir nesneyi al, hikayenin merkezine koy, bırak bütün yükü o nesne taşısın. Şimdi Oda 8'deki o kırmızı kibrit kutusunu düşünün. O sadece bir eşya değil, o filmin ta kendisi. Hem hikayenin motoru, hem düşman, hem de bütün olayın sebebi. Bütün gerilim o küçücük kutunun etrafında dönüyor, farkında mısınız? İşte bu bizi doğrudan Raskin'in ilk ilkesine getiriyor. Nedensellik ve seçim. Bu kural çok basit, hikayedeki her eylemin anında ve çok net bir sonucu olmalı. Tek bir an bile boşa harcanamaz. Yani bütün film aslında kahramanın tek bir seçimiyle ilerliyor. Hücre arkadaşı onu uyarıyor, açma diyor ama o ne yapıyor? Uyarıyı dinlemiyor ve kutuyu açıyor. İşte bu seçim doğrudan kendi esaretini tetikleyen o geri dönülemez sonucu doğuruyor. Peki, film bu kadar sıkı örülmüş yapıyı bize akıl almaz bir ters köşe yapmak için nasıl kullanıyor? Gelin şimdi ona bakalım. İşte burada tutarlılık ve sürpriz parametresi devreye giriyor. Oda 8, önce bize çok tanıdık, çok gerçekçi, bildiğimiz o sert hapishane dünyasını kuruyor. Yani bir tutarlılık sağlıyor. Bu gerçekçi zemin o kadar sağlam ki, filmin sonundaki o akıl almaz sürprizin etkisi de o kadar büyük oluyor. Tabii bir de görüntü ve ses meselesi var. Film adeta bana anlatma, göster ilkesinin dersini veriyor. Neredeyse hiç diyalog yok. Onun yerine ne var? Kutudan gelen o tekinsiz sallanma sesi. O kasvetli, soğuk renkler. Gerilimi kelimelerle değil, doğrudan hislerimizle yaşıyoruz. Ve filmin o şok edici finali. Çekmece açılıyor ve içinde onlarca, belki de yüzlerce aynı kibrit kutusu var. İşte o an anlıyoruz ki, kahramanımızın yaşadığı o kişisel korku aslında sonsuz, sistematik bir tuzağın sadece bir parçası. O ne ilk ne de son. İşte bu da bizi son parametreye getiriyor, sadelik ve derinlik. Yüzeyde ne görüyoruz? Bir mahkum ve tuhaf bir kutu. Çok basit bir gerilim hikayesi. Ama yüzeyin altına bir indiğimizde kader, özgür irade, sonsuzluk gibi devasa felsefi fikirlerle karşılaşıyoruz. Kısa filmin gücü de tam olarak bu. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu tabloya baktığımızda şunu çok net görüyoruz.
Oda 8'in başarısı kesinlikle bir tesadüf değil. Film, Ruskin'in bu 5 temel ilkesinin adeta bir ders kitabı gibi mükemmel bir uygulaması. Her bir parametreye neredeyse kusursuz bir şekilde uyuyor. Yani buradan çıkaracağımız en önemli ders belki de şu. Filmin kısıtlamaları, yani o kısacık süresi aslında onun en büyük gücü haline gelmiş. Bu zorunluluk yönetmeni ve senaristi o kadar yaratıcı olmaya itmiş ki ortaya çok daha yoğun, çok daha güçlü bir hikaye çıkmış. O zaman bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Düşünsenize, bu ilkeler sadece kısa filmler için değil, her türlü hikaye için geçerli. Acaba bu sanatta ustalaşsak, kısacık anlara daha ne kadar büyük ve devasa hikayeler sığdırabiliriz?